good evening, and good evening. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. And welcome in Turkey who are joining us for this webinar. Bu web seminerine katılan herkese merhaba diyorum. Tonight, I am happy to have Burçak translate for me. Bu akşam bana tercüman olarak Burçak yardımcı oluyor. Onun için mutluyum. And we are going to be discussing world relations. Ve sizinle dünya ilişkilerini tartışıyor olacağız. So, of course, world relations is a theta healing class or a theta healing seminar. Tabii ki ThetaHealing semineri bu dünya ilişkileri semineri bir sınıfı. And it has to be my most favorite seminars to run. Ve bu benim en sevdiğim seminerlerden, ThetaHealing seminerlerinden bir tanesidir. Of course, let's start at the beginning. Tabii şimdi başlayalım. And let's start off with a quick question. Ve hızlı bazı sorular soracağım. Öyle başlayalım. Size soru soracağım. I want you to think about how world relations can help you with your abundance or with success. Size şunu sormak istiyorum. Dünya ilişkileri size bolluk ya da başarı ile ilgili ne getirebilir? And I want you to think about how world relations help you in other areas of your life. Can you repeat please? I want you to think of how world relations can help you in other areas of your life. I didn't hear this one. Dünya ilişkileri hayatınızın başka hangi alanlarında etkili olabileceğini düşünmenizi istiyorum sizden. So, of course, I would like you to write down in the comments section, if you are watching on YouTube, which country you are from. Burada yazı yazılan bir bölüm var. Oraya hangi ülkeden katılıyorsanız yazmanızı rica ediyorum. Most of you will probably be from Turkey. Muhtemelen çoğunuz Türkiye'den olacaksınız. And in the comment section, I would like you to write down which city you come from. O bölüme ayrıca hangi şehirden geldiğinizi de yazmanızı rica ediyorum. Of course, the next thing that I would like to know is if you are married or if you are single. Sonra soracağım soru, evli ya da bekar mısınız? And then I would like to know, why have you joined this webinar? This is a question for you to think about. Ve sonraki sorumda neden bu webinara katıldınız? Bir sonraki sorum bu olacak. Okay, so close your eyes for a second. Bir saniye için gözlerinizi kapatır mısınız? And I want you to imagine that you are in a peaceful place. Çok huzurlu bir yerde olduğunuzu imgelemenizi istiyorum. You have grass to your left-hand side. Sol tarafınızda çimenler mevcut. And you have some stones and some rocks to your right-hand side. Sağ tarafınızda da bazı taşlar ve kayalıklar var. And you are sitting down on a chair. Ve bir sandalyede oturuyorsunuz. Uzun şezlong gibi olabilir. A comfortable chair. Çok rahatsınız. And of course, you are looking across water which is in front of you. Tam karşınızdaki suya bakmaktasınız. So in front of you, ship coming towards you. In front of you should coming from You see a boat coming from the front, across. Tam karşınızda size doğru gelmekte olan bir gemicik var, gemi var. And you look at this boat on this boat. Siz oraya bakıyorsunuz. You look and you see some faces come from the one side of the boat. Oradan insanları görüyorsunuz.
bir takım insanların yüzlerini görüyorsunuz gelmekte olan bu kayıkla birlikte. And you see some faces come from the other side of the boat. Diğer taraftan da başka insanlar var. Başka bir gemi galiba var. Oradan geliyorlar. Görüyorsunuz. Some of the faces are smiling. Bazı yüzler gülümsüyor. Some of the faces are, but they're not smiling. Çok mutlular ve gülümsüyor bu yüzler. And I want you to think of those people might be. Şimdi o insanların kimler olduğunu düşünmenizi istiyorum. Are they friends? Are they family? Onlar arkadaşlar ya da aileden mi? Or are they strangers that are coming to your land? Ya da sizin topraklarınıza gelen yabancılar mı? The boat comes closer and closer to the shore. Gemi gittikçe kıyıya yaklaşıyor. Do you move to the grass on your left-hand side? Siz bu durumda sol tarafınızdaki çimenlere doğru mu giderdiniz? Or do you move to the grass on your right-hand side, the rocks on your right-hand side? Yoksa sağ tarafınızda bulunan kayalara doğru mu gitmeyi tercih ederdiniz? If you move to the rocks, the only reason why you would move Eğer kayalara doğru gitmeyi tercih ettiyseniz bunun için bir neden olmalı. is to seek a place for you to hide, somewhere where you can hide away from the people coming on the boat. Belki de gemiden gelen insanlardan kaçınmak, saklanmak için kayaları seçtiniz. And if you move to the left onto the grass, you are getting ready to welcome those people. Ya da sol tarafınızdaki çimenlere doğru gitmeye karar verdiniz ve böylece gelmekte olan insanlara merhaba diyeceksiniz. So the question is, which option do you choose? İşte soru bu. Hangi seçeneği seçiyorsunuz? Olasılığı. Take some time and think about your option. Hangi karara varacaksınız? Biraz zaman veriyorum size. Düşünün. Hangi seçimi Are yapacaksınız? you scared? Are you scared or are you happy? Nasıl hissediyorsunuz? Korkuyor musunuz? Mutlu musunuz? Do you know the people? Are you afraid of the people? İnsanları böyle iyi mi hissediyorsunuz yoksa onlardan korkuyor musunuz? Take a moment to breathe. Derin bir nefes alacak bir zaman tanıyın kendinize. Open up your eyes. Ve gözlerinizi yavaşça açın. Okay. Tamam. That was a very quick visualization technique. Bu çok hızlı bir imgeleme tekniği oldu. Which would let us get started with this evening's webinar. Bu akşamki webinara başlamak üzere. And like I said, World Relations is one of my 3 most favorite seminars. Söylediğim gibi en çok sevdiğim 3 seminerden bir tanesidir Dünya İlişkileri Semineri. And the reason why World Relations is one of my 3 most favorite seminars En favori 3 seminerimden birisi olmasının nedeni de şudur. is because I am a person who has a family history which is from many Çünkü benim ailem pek çok farklı ulusa ait geçmişi olan bir ailedir. So if I look at my family tree and I trace it about 7 or 8 generations back, Eğer benim aile ağacıma 7-8 jenerasyon geriye doğru bakarsak, then I have the ability to look back to Germany, Ireland, geriye bakarsam buradan Almanlar, İskoçyalılar, İrlandalılar pek çoğu çıkar. England, Australia, İngiltere, Avustralya and even South Africa. ve hatta Güney Amerika bile var. Yani Güney Afrika bile var. Which basically means that when it comes to the Football World Cup,
How? It means that when it comes to the soccer World Cup, that I can choose whichever side is winning. Wow. O zaman Dünya Kupası oynandığında diyor, istediğim takımı, yani kazanan takımın benim seçeceğim bir takımdan bir tanesi olması çok olası. Çünkü çok geniş bir aile geçmişim var diyor, değişik milletlerden gelen. So if Germany is playing against England in the soccer World Cup, then I can support whichever team is winning the game. Mesela Almanya kazanırsa benim desteklediğim takımlardan bir tanesi olacak futbolda. But there is one big problem with the way that I think about that. Fakat benim bunu düşünme tarzımla ilgili bir problem var, ciddi. And that problem is basically that my ancestors would be very unhappy. O problem şu ki benim atalarım bu durumdan hiç hoşlanmayacaktır. But it's not a problem at all. Ama aslında bu bir problem değil. Because I have completed the World Relations Seminar. Çünkü ben Dünya İlişkileri Seminerini tamamladım. And I can now show you how you can move forward in your life. Ve şimdi sizlere hayatınızda nasıl ilerleyeceğinizi gösterebiliyorum. Bu sayede. How you can get issues that your family and your ancestors might have felt. Atalarınız, ailenizdeki diğer kişiler nasıl hissetmiş, bunların üstesinden gelebilecek şekilde size yardımcı olabilirim. So let's get back to some countries. Şimdi bazı ülkeleri düşünelim. I want to know which country you are the most scared to visit. Mesela seyahat gidip ziyaret etmekten en çok korkacağınız ülkenin hangisi olduğunu düşünmenizi istiyorum. Maybe you look at a country like Thailand and you think, oh no, Thailand is not good for me. Belki de Tayland'ı düşüneceksiniz. O Tayland'a hiç gidemem, benim için iyi olmaz diyeceksiniz. Or maybe you look at a country like Brazil and you think, well, the Brazilians speak a totally. Belki de Brezilya diyeceksiniz. Brezilyalılar Türkleri sevmez diye düşüneceksiniz. And I want you to ask yourself, It's cut off, I can't hear you. okay. I want you to ask yourself another question. Size bir başka soru da sormak istiyorum. Which language, when you hear it being spoken, are you afraid of? Bulunduğunuz yerde hangi dil konuşulduğunda korkarsınız? Do you maybe get triggered when you hear somebody speaking in German? Belki de birisi Almanca konuşurken tetikleniyorsunuzdur. Or maybe you hear somebody speaking in English and that makes you angry. Ya da birisi İngilizce konuştuğunda gıcık oluyorsunuzdur, sinir oluyorsunuzdur. Most of us have a particular country or a particular language that we. Çoğumuzun duymaktan rahatsız olabileceği bazı diller ya da ülkelerin konuştuğu lehçeler olabilir. It's cut off in the middle of the conversation, Craig. Okay, so most of us have a language or a country which we do not like. Belki de çoğumuzun, yani birçoğumuzun sevmediği bir dil veya ülke olabilir. And many times we have an understanding of why we do not or why we do not like that language. Ve bunun nedenini bir türlü anlayamayız. Neden bu dili ya da ülkeyi sevmiyoruz diye. Anlamsız gelir bu bize. But with world relations, fakat bu dünya ilişkileri eğitiminde you get to work on discovering the unknown. Siz keşfedilmemişi keşfetmeyi, çalışmaya başlayacaksınız. You get to discover the things that you did not know about yourself. Kendiniz hakkında dahi bilmediğiniz şeyleri keşfetmeye başlayacaksınız. People that you never knew you had an issue with, or the countries or the languages. Dil ya da ülkeler hakkında bir meseleniz olduğunu bilmediğiniz durumlar meydana çıkacak. Or even the religions that you did not like, but you never knew about it. Ve hatta dinler, hiç bilmediğiniz dinlerle ilgili gıcık olduğunuz ortaya çıkacak.
In world relations, you find out why you have these undiscovered issues. Ama dünya ilişkileri eğitiminde bunun nedenlerini de öğreneceksiniz, keşfedeceksiniz. And you find out more about your ancestors and a little bit about history. Ve geçmişiniz ve atalarınızla ilgili daha fazla keşiflerde bulunacaksınız. And there is really one great thing about this. Ve bu sınıfla ilgili gerçekten çok müthiş bir şey var ki, It is very possible in the World Relations Seminar dünya ilişkileri seminerinde bu mümkündür gerçekten. that you will be triggered during class. Sınıfta tetikleneceksiniz. Craig, I think we should also give the definition of getting triggered, because when I first hear of that, I didn't understand and I misunderstood mostly. Could you explain it to Turkish people also? Sure, of course, of course. Ben bir şey rica ettim. When a person Tetiklenmenin ne olduğunu açıklayabilir misin dedim. Çünkü bu işlerle ilgili değilsiniz, belki anlamıyor olabilirsiniz diye. Ben ilk defa anlamamıştım çünkü. Yes, please. when a person is doing theta healing, Bir kişi Theta Healing yaparken and when we talk about being triggered, ve biz tetiklenmeden bahsederken it is or the opening of beliefs or programs bu bizim inanç veya programlarımızın açılışıyla alakalı bir durumdur. which cause an emotional reaction within you. İçinizde duygusal bir tepkime yaratır. So, for example, in the World Relations class or the World Relations Seminar, Mesela dünya ilişkileri seminerinde, sınıfında it is very possible that you will experience a emotional feeling muhtemel ki siz şöyle bir hassas duygusal durum hissedebilirsiniz, yaşayabilirsiniz. either during the class Sınıf sırasında or at some stage over the 5 days that you do the World Relations Seminar. 5 gün sürecek bu seminer zaten. Bu 5 gün boyunca, belki gün içinde değil ama zaman içinde, 5 gün içinde. And of course, what is really great is that it gives you the chance to work on these issues. Siz tetiklendiğiniz zaman 5 günümüz olacağı için seminerde bu tetiklendiğiniz, size duygusal tepki vermenize neden olan konular hakkında çalışabilme imkanı sunacak size seminer. And sometimes what it does is it resolves years and years of issues or beliefs that have been passed down through your family and your ancestors. Bazen de atalarınızdan ya da ailenizden size geçmiş olan yıllar boyu çözümlenmemiş meseleler önünüze çıkacak. So a very good example is World Relations Seminar that I ran in Russia last year. Mesela örnek vermek istiyorum. Rusya'da geçen sene yaptığımız dünya ilişkileri seminerinde şunlar oldu. And if you understand Russian, I can play the testimonial for you. Eğer Rusça anlayabilirseniz size şunu kanıtlayabilirim ki. And what happened is we had a student from the Ukraine who came to Bize bir Ukraynalı arkadaş gelmişti sınıfımıza. and during the seminar, she experienced an issue in the hotel that she was staying. Kalmakta olduğu otelde bir konuyla karşılaştı seminer devam ederken. One of the ladies who was staying in the same hotel as her asked her where she was from. Oteldeki bayanlardan bir tanesi nereden geldiğini sormuş ona. And when the Theta healer said to her that she was from the Ukraine, Theta Healer da diğer kadına ben Ukraynalıyım dediği zaman this lady responded in a very negative way towards her. bu karşısındaki bayan ona çok olumsuz bir şekilde cevap dönmüş. Now, instead of allowing herself to get very angry, Oysa Theta Healer olan kişi sinirlenmek yerine she realized what was happening and she thought back to what I had told her.
ne olmakta olduğunu anlayaraktan benim ona derste anlattığım şeyi uygulamaya koyulmuş. And at the beginning of every World Relations class, I tell everybody who attends the seminar Bu seminerin başında herkese şunu anlatırım. that you must be prepared to experience these emotional triggers Siz bu duygusal tetiklenmeleri deneyimlemeye hazır olmalısınız bu eğitim sırasında derim. because it is very possible that something will happen that will cause you to trigger. Çünkü muhtemelen sizin bu hisleri çalışabilmeniz için bir olayla karşılaşacaksınızdır bununla alakalı olarak. So of course the theta healer did not respond towards this lady. Tabii ki ThetaHealer bu kendisine negatif davranan, olumsuz davranan kişiye cevap vermedi, tepki vermedi. Because she realized that she was being triggered, and this is part of her world relations experience. O şu anda almakta olduğu dünya ilişkileri eğitiminden dolayı tetiklenmekte olduğunu fark etti. And this is the kind of thing that happens on the world relations class. Dünya ilişkileri eğitiminde bu tarz şeyler olabilir. Okay, so let's ask ourselves, how does world relations connect to success? Peki şimdi dünya ilişkileri başarıyla nasıl alakalıdır? Bunu soralım kendimize. And I'm going to come back to that in a second. 2 saniye içinde oraya geleceğim ama önce But before we talk about success, I want to tell you about the World Relations Seminar that we will have in Turkey, in Istanbul at the end of March. Şimdi Dünya İlişkileri Seminerine girmeden bir önce size Mart ayında Türkiye'de yapacağımız Dünya İlişkileri Semineri Workshop'undan bahsetmek istiyorum. I will be coming to Istanbul to run the 5-day seminar. Ben İstanbul'a gelip 5 günlük Dünya İlişkileri Seminerini yapacağım. And we will be running it in Istanbul, and I will be providing scholarships for everyone. Ve ben bu eğitimi yapmak üzere İstanbul'da herkese burs vermek istiyorum. And if you would like more information about this, please speak to Burçak and she will give you some more information. Eğer bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Burçak'la konuşabilirsiniz. Benden bahsediyor. Burçak, I wonder if you want to give everybody your email address, not your phone number? Yes, please. Ben şu anda size e-mail adresimi... Sorry, can you repeat please? Yes, I would like you to give them your email address and not your telephone number. Just read it out to the readers, to the listeners. Okay. E-mail adresimi vermemi istiyor şu an için. Daha sonra telefonda konuşuruz. Burçak Alkanlı. Bunu Türkçe karakterlerle yazmıyorsunuz. İngilizce karakterlerle @gmail.com. Yes, I have given. Great. And if you are interested to come to the World Relations Seminar, siz eğer Dünya İlişkileri Semineriyle ilgileniyorsanız gelmek için, I would very much love to have you join us in Istanbul. İstanbul'da gerçekten sizlerle bir arada olmak istiyorum. Right now, Istanbul is one of the most cosmopolitan cities that I know of. Benim bildiğim dünyadaki en kozmopolit şehirlerden bir tanesi İstanbul'dur. And you can meet people from all over the world in Istanbul. İstanbul'da dünyanın her yerinden insanla tanışabilirsiniz. So we will be in Istanbul on the 26th of March to run the 5-day World Relations Seminar. Biz 26 Mart'ta Dünya İlişkileri Seminerini çalışmak üzere başlamış olacağız. And we will have scholarships available, so please contact Burçak and she can give you all the details. Ve bizim verebilecek burslarımız mevcut. Bu konuyla ilgili detayları almak için Burçak'la bağlantıya geçin. Okay, so let's get back to the topic of success. Evet, şimdi başarı konusuna devam edelim. Now, I am not 100% sure of the Turkish history.
Ben Türkiye'nin tarihinden %100 emin değilim. Yani hepsini bilmem. But an example that I would like to give to you, Ama size vermek istediğim bir örnek var. imagine Hayal edin. if your family was persecuted by anybody in the last 100 years, Farz edin ki son 100 yıl içinde ailenizden bazı kişiler zulüm görmüş olsaydı eğer. maybe that persecution happened during a world war, Belki dünya savaşları sırasında zulme uğradı ailenizden bir üye. maybe it happened during World War I or World War II, Birinci Dünya Savaşı veya İkinci Dünya Savaşı'nda. and do you perhaps hold any resentment towards a specific country? Peki siz hangi ülke tarafından geldiyse bu kişiler, size zarar veren, ailenize zarar veren kişiler, bununla ilgili içerleme, kızgınlık duyar mısınız? Duyuyor musunuz? Where the troops came from that persecuted your family? Sizin ailenize zulüm yapmaya gelen orduların geldiği ülkeden birisine. For example, if I was speaking to you and you were from Germany, Mesela siz Almanya'dan biri olsaydınız ve benimle konuşsaydınız, there is a very big chance that you might have some unresolved issues with people from England or America or even Russia. Galiba siz Alman olsaydınız demek istedi. O zaman belki de Ruslar, İngilizler ya da başka bir milliyetten olan kişilerle muhtemelen problemleriniz olabilirdi. Maybe if you are from London, Mesela Londra'dan geliyorsunuz. and your family were English and you suffered persecution from the Germans, Mesela aileniz İngilizlerden oluşuyor ve siz Almanların zulmünden zarar gördünüz. and during the Second World War your family suffered as a result of the rockets that came across the English Channel. Mesela İngiliz kanalına atılan, Almanlar tarafından atılan roketlerden aileniz zarar gördü. Sometimes we have a belief that is built up out of the experience of our family. Bazen ailemizin bazı deneyimlerinden kaynaklanan bazı inançlara sahip oluruz. Because of something that they have experienced in the past. Çünkü ailemiz bunu geçmişte deneyimlemiştir. Now, let me give you a quick personal example. Size kendimle ilgili kişisel bir örnek vereceğim bunun için. I have a family tree which is like it's crazy mad and Benim bir aile geçmişim var, bir aile ağacım var. Çok fazla. It's going and coming the voice. Can you repeat please? Sure. In the beginning of the webinar, I told you that I have ancestry from Germany, Scotland, Ireland, England, South Africa and Australia. Evet, ben size daha önce bahsetmiş olduğum gibi benim atalarım çok farklı yerlerden gelmişler. Güney Afrika, Almanya, İngiltere, işte İrlanda, İskoçya, Güney Afrika, evet. Yes. Now, at some stage, I had ancestors that were fighting against each other. Atalarım birbirleriyle savaşmışlar hayatın bir döneminde, yaşamın bir döneminde. For example, the English fought against the Afrikaans or the Dutch settlers in the South Africa. Mesela bizler Afrikan adı verilen oraya Alman yerleşimciler gelmiş. Onlarla savaşmışlar. And of course, the Germans fought against the English in the Second World War. Tabii ki Almanlar da İngilizlerle savaştı İkinci Dünya Savaşı'nda. And the Scottish had big problems with the Irish and the English, or the English had big problems with the Scottish and the Irish. Apologies.
İskoçyalılar da İngilizlerle ve İrlandalılar da İngilizlerle bazı sorunlar yaşadılar. Yani büyük sorunlar yaşadılar. And of course, the Australians were where the English sent all the prisoners to. So if you were a bad person in England, they would send you to Australia. Ha. Eğer İngiltere'de böyle bir kişiyseniz sizi Avustralya'ya gönderdiler. So in my personal example, I have ancestors who fought against each other at some stage. Benim kişisel örneğimde kendi atalarım birbiriyle savaşmış durumda belli bir tarihin zamanında. However, because I have worked with World Relations Healing Seminar, ama ben bir seminerde dünya ilişkileri eğitimini aldım ve bunun üzerinde çalıştım. I have been able to work through some of these issues, and today I can walk down the street. Bugün bu konuların bazılarıyla çalışmış olduğum için sokakta rahat yürüyebiliyorum. And I can meet somebody from Germany and I will have no problems having a good conversation and becoming good friends with that person. Almanya'dan birisiyle karşılaştığımda ya da tanıştığımda iyi ilişkilere sahip olup onlarla arkadaş olabiliyorum. I can do business with somebody from England or even Scotland or Ireland. İngiliz, İskoçyalı ya da İrlandalı bir kişiyle iş yapabiliyorum. Australia without having any issues when I go through the customs post. Mesela Avustralya'ya gittiğimde gümrükten geçerken hiçbir sorunum olmuyor. All of this is because I have worked through the issues and the beliefs that I have inherited from my ancestors. Tüm bu konular, meseleler ve konularla ilgili çalışmış olduğum için bunları aşmış oldum. So now if we do talk about our ancestors, eğer atalarımızdan bahsetmek istersek and we look at something like persecution, ve zulüm gibi bir konuya bakarsak, that I normally ask. Sorry? One of the questions that I normally ask Normalde sorduğum sorulardan bir tanesi is, do you have a fear that if you are different to somebody else that you will be persecuted? eğer siz başka birinden farklı olduğunuz için zulme uğrayacağınıza inanır mısınız sorusudur. For example, if you are Burçak, you know what Dutch is? That's from the Netherlands or Holland. Netherlands, yes. Dutch dediği Hollanda'dan olan kişiler, yes. So if you were from Holland and you spoke Dutch when you went to England, siz Hollanda'dan olup İngiltere'ye gittiğinizde Dutch dilinde konuşursanız, bir çeşit Almanca, Flemenkçe galiba. do you maybe think that you would get problems in England because you are different to the English? İngilizlere farklı geleceğinizden dolayı bazı problemleriniz olacağını düşünür müsünüz? Now, of course, the Dutch settlers in South Africa spoke a different language to the English. Tabii ki Güney Afrika'daki bu Hollanda'dan gelip yerleşmiş olan kişiler İngilizlerden farklı bir dil konuşuyorlardı. And they had a different lifestyle and they chose to fight for freedom in South Africa. Farklı bir hayat tarzları vardı ve özgürlük için Güney Afrika'da savaşmaları gerekti. And the English put the families and the women of the Dutch settlers into concentration camps. Ve İngilizler bu kişileri toplama kamplarına yerleştirdiler farklı dil konuştukları için. Of course, another example of persecution is the Jewish people that were living in Europe. Tabii ki bir başka zulümde Avrupa'da yaşayan Musevileri olmuştu. And because of their religion, they were persecuted by the German Nazis because they were Jewish. Tabii ki dinlerinden dolayı Musevi oldukları için Alman Naziler tarafından da onlar zulme uğradılar. And the Nazis proclaimed them as second-class citizens.
Çünkü Alman Naziler onları ikinci sınıf vatandaş olarak sınıflandırmıştı. So during the Second World War, they had all their properties and their belongings and their jewelry and money confiscated. Ve İkinci Dünya Savaşı sırasında onlara ait tüm mal ve mücevherler ve her türlü taşınır taşınmaz mala el koydular. So the question is, do you that if you are different, that somebody will persecute you? O zaman sorun şu oluyor mesele. Siz diğerlerinden farklı olursanız birisi gelip size zulüm yapar konusu ortaya çıkıyor. Now, in a lot of countries, family means everything. Pek çok ülkede aile her şey demektir. And the question that you need to ask yourself is, Kendinize sormanız gereken soru şudur. does your family being persecuted result today with anyone from the country of the persecutor? Can you repeat please? I couldn't hear all. Okay, so does your family being persecuted in the past, in the history, Yes. does that result in an issue for you today with anybody from the country of persecuted them? Okay. Sizin geçmişte ailenizden birilerinin başka bir ülke tarafından zulme uğramış olması bugün sizin yine o ülke insanlarıyla ilgili bir meseleniz olabileceğini gösterir mi? Olabilir mi bu sizin için? Mümkün müdür? So let's talk about success very quickly. Ve şimdi başarıya tekrar dönelim. Kısaca. Just think of how much business you would have to lose if you lived in Germany. Farz edin ki siz Musevisiniz ve Almanya'da yaşamanız gerekiyor. Orada yaşamak gerektiği durumunda ne kadar çok para kaybına uğrardınız, iş kaybına uğrardınız bugün. If you were Jewish and you had not dealt with the issues and the beliefs of your ancestors from the past. Eğer siz bir Museviyseniz ve geçmişteki yaşanmış olanlarla ilgili olarak bu konularla ilgili henüz çalışmadıysanız. Now, Burçak, I want to ask you a quick question. Yes, bana bir soru soruyor şimdi. If I am correct in my understanding of some Turkish history, eğer ben Türk tarihini doğru bir şekilde algılayabiliyorsam, the Australians and the Turkish had a war where they fought in Gallipoli. Yes, exactly. Avustralyalılarla Türkler Gelibolu Yarımadası'nda bir savaşa tutuştular değil mi diye bana soruyor. Ben de evet dedim. Is that correct? Yes, the Anzac people. Okay. Now, just think of issues with Australian people. Şimdi farz edin Avustralyalı insanların konuları nasıl olacak, meseleleri bu konuyla ilgili. Because somebody in your ancestry was killed in the war between Turkey and Australia. Çünkü onların atasından bir tanesi Türkiye'de gelip savaşırken öldürüldü. How much business would you lose because you had not dealt with those issues from the past? Geçmişteki sorunları çözümlemediğiniz zaman bu konuyla ilgili ne kadar çok iş kaybedebilirsiniz. May I tell you something, Craig, if you permit? You know, it's very different from these two nations now. It's exactly the contrary thing happening. The Anzacs and their family came here. They they have dealt with their issues with coming here to make a war with Turks in our country. So they both became friends, and they love each other a lot. The families of the Anzacs and the Turks, whose their children, their sons, died in that war in Gelibolu, and there's a film you have seen that. Ben de bir açıklama yaptım. Bu konuyu çalışmışlar ki gelip gerçekten Türklerle çok iyi dost oldu. Ölen çocukların aileleri, burada ölen çocukların aileleri de dedim. Sanırım da bunun üzerine bir film yapıldı dedim. Yes, please. Okay. So what you can now say from Turkey
I can? Yes, you can say this to all of our. Yeah, yes. Uh-huh. I What have you have just what you have just said about the Australians and the Turkish and the way that they have over the issues of the past, that is exactly what world relations is all about. Okay, I will tell. Yani şimdi Anzaklarla onların ebeveynleri, ölen çocukların ebeveynleriyle burada Türklerin ölen çocukların ebeveynlerinin arasında bir dostluk oluşturulmasındaki aynen yaşanan olay dünya ilişkiler sınıfında da oluyor. O tarz bir çözümleme Okay. yapılıyor. Yes. So another example that we can look at is if you have an intense disliking for anybody who you think is overweight or fat. Bir başka konuda mesela uzun boylu ya da kilolu diye bir başka kişiye bakış açınızda çıkabilir. Bunu çözümlemek gerekebilir. And if you go and look for a job and when you get to the interview, the person that interviews you is very fat or overweight. Mesela kilo ile ilgili bir konu var sizde ve bir iş başvurusuna gidiyorsunuz. Oradaki kişi aşırı kilolu patron olarak sizin karşınıza iş görüşmesini yapmaya çıkan kişi. What are you going to do? Ne yapacaksınız bu durumda? To go for the interview because you don't like the fact that the person interviewing you is very fat or overweight? Size görüşme yapan kişi kilolu diye o işi almayacak mısınız yani? Because the job does not require you to be very fit. Belki de iş sizin yapacağınız işin kilo ile bir alakası olmayacak. Kilolu olmanız gerekmeyecek bu işi yapmak için. But there was something, belief that you create. Fakat burada yarattığınız bir inançtan dolayı bir şey var. Something happened where you were once told by that you would never be successful. Bir kere size kilolu olursan asla hayatta başarılı olamazsın denmiş ise. So let's be serious about this for a second. Bunu cidden bir saniye için düşünelim. Are you going to walk away from that interview because the person who is interviewing you is overweight? Size görüşme yapan kişi kilolu diye çıkıp gidecek misiniz o iş görüşmesinden? Are you going to walk away from that interview because you think that person is going to treat you exactly the same as the bad experience that you had in your past? Siz geçmişinizdeki deneyimden dolayı size görüşme yapan kişinin aynı şekilde mi size davranacağını düşünürsünüz? These examples and all of the talking that I have done this evening about the webinar. Bu örnekler bizim webinar yani size anlatmak istediğim şeylerdi bu webinarda. These are the examples of what world relations is all about. Ve dünya ilişkileri eğitiminde de bunlarla karşılaşacaksınız, bu tarz örneklerle. It is about removing the prejudice and the stereotypes. Bu gerçekten ön yargıyı ve klişeleri, stereotipleri çıkartmak içindir hayatımızdan, atmak içindir. Those beliefs which limit you. Can you repeat, please? Okay, it's about removing those beliefs which limit you. Bu sizi kısıtlayan inançları ortadan kaldırmak içindir seminer. So that you can move forward in your life in this global vision and that you can be successful. Ve böylece siz hayatınızda bu küresel dünyada ilerleyip başarılı olabilirsiniz. That you can move forward in the global village without being triggered. Yani bu küresel köyde tetiklenmeden ilerlemeye devam edebilirsiniz. Okay, so I want to go back to the beginning meditation that we started with. Şimdi başta yaptığımız meditasyona geri dönmek istiyorum. And I want you to close your eyes. Şimdi yine gözlerinizi kapatın. And I want you to imagine that you have the grass on your left-hand side, the stones and the rocks on your right-hand side, the water in front of you. Yine sol tarafınızda çimen, sağ tarafınızda kayalar.
Önünüzde de deniz olduğunu imgeleyiniz. You see the boat coming towards you. Geminin size doğru gelmekte olduğunu imgeleyin. You see there are many people coming on the boat. Ve bu gemi insanlarla dolu ya da kayık. And world relations is about giving you the ability to move to the left-hand side onto the grass. Dünya ilişkileri semineri sizin sol taraftaki çimenlere doğru ilerleyebilmenizi sağlayacaktır. So that you can welcome and help those people coming off the boat into your area. Sizin alanınıza, sizin bölgenize o gemiden inip gelmekte olan kişilere ilgi duyup, insanca ilgi duyup onlara yardım etmekle ilgilidir. It's about giving you the opportunity to go and stand on that grass, to smile on. Size çimenlerin üzerinde ayakta durup o gelen insanlara selam verip gülümsemenizi sağlamak üzeredir. Okay, so we all know about the issues with Syria and all the migrants traveling. Peki şimdi Suriye'den gelen mülteciler konusunu hepimiz biliyoruz. Have Ve Afganistan. problems with migrants from Syria or Afghanistan. Afganistan'dan da. I wonder if you have problems with people from different religions. Değişik dinlerden olan insanlarla ilgili problemleriniz oluyor mu? I wonder if you have problems when you listen to people who speak different languages. Sizin başka lisan duymanızla ilgili bir probleminiz oluyor mu? World Relations is a beautiful Theta Healing Seminar. Dünya ilişkileri çok güzel bir şifalanma semineridir. İyileşme, tıkanıklıkları açma. It is a seminar that has changed the lives of many people. Pek çok insanın hayatlarını değiştirecek bir seminerdir. And something that you might not be aware of. Belki de fark etmeyeceğiniz bir şey. Relations is also part of the courses or the seminars that you need to complete so that you can get your Theta Healing Masters. Bu seminer sizin Theta Healing ustası olmanız için de tamamlamanız gereken seminerlerden bir tanesidir. May I ask you if I understood well? This is one of the seminars you have to do for being a Theta Healing Master, is it? Yes, you need to complete World Relations so that you can get your Theta Healing Masters qualification. Okay, thank you very much. Aynen dediğim gibiymiş. Emin olmak için tekrar sordum. Bu Master, usta seviyesinde Theta Healer, Theta şifacısı olmak için tamamlamanız gereken seminerlerden de bir tanesi. Now, World Relations covers a of a lot of. The voice has gone. I couldn't hear all. Okay, World Relations covers 5 days of a lot of work. Dünya ilişkileri 5 gün boyunca pek çok işi tamamlayacak, pek çok çalışma yapacağız. And I have had some students on these seminars who have experienced beautiful, beautiful breakthroughs with their beliefs. Ve bu seminerleri yapanlar arasında bazı insanların çok çok güzel açılımlara sahip olduklarını, kendilerini açtıklarına kulak misafiri oldum. I would love to invite you to come and take the World Relations Seminar with us. Sizleri bu seminer için gelip burada bulunmanızı, seminere üye olmanızı, katılmanızı tavsiye ediyorum. So that you can move forward and you can really truly be able to live in this global village that we are now in. Ve böylece siz içinde bulunduğumuz küresel köyde ilerleyebilirsiniz. May I add something, Craig, if you permit me? Yes. I had these issues with this. I will tell in Turkish too. Türkçe de söyleyeceğim. Evet. İlk söylüyorum. I would have some issues with this global village. So when I did the first Game of Life class,
My veins, Mhm. I had varicose veins. It has Mhm. healed by the seminar. So I think it will heal more with this seminar, I believe, because I believed before that, I believed that it is impossible to move beyond the frontiers. I believed like that. Then I came to Russia for the first time, and really everything changed in my life. Now I tell in Turkish if you permit me. Mhm. Mhm. Buna benzer bir seminer olan yaşam oyunu seminerini Türkçe'ye aldığım zaman ilk defa bende varis problemi vardı. Seminer her ne kadar sağlıkla ilgili olmasa da buna benzer konuları içerdiği için, yani kendimizi sınırlayan inançlarımızı değiştirdiğimizle ilgili olduğu için oradan sonra benim varislerim iyileşti ve ilk defa Rusya'ya gitmiştim uzun zamandır ve ondan sonra hayatım değişti. Yani benim inancım şuydu varislere neden olan: e, sınırlar var ve sınırlar aşılamaz. Yani dünya ülkeleri arasındaki sınırlardan dolayı insanlar sınırları aşamaz inancım vardı. Bu değiştiği için şimdi Allah bana yardımcı oluyor. Ben çeşitli seminerlerde bu şekilde Craig'le çalıştığım gibi çalışma imkanı buluyorum. Çok faydalı olduğunu bahsetmek istedim. Thank you very much, Craig, for your permission to my participation. Thank you. You're more than welcome. Teşekkür ettim. O da hoş geldin dedi. So before we finish off this evening, Şimdi bu akşamı bitirmeden önce I would like to ask you, if you are a theta healer, if you would like the following downloads. şimdi bazı yüklemeler yapmak isterim. Eğer bir Theta Healer iseniz. And all that you need to do to receive these downloads is just say the word yes. Yapmanız tek gereken şey şimdi yapacağımız yüklemeleri almanız için evet demeniz olacaktır. So would you like to know how to live your life without prejudice? Hayatınızı önyargılar olmadan yaşamanın mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Would you like to know who you are without prejudice? Önyargı olmadan kim olduğunuzu bilmek ister misiniz? Would you like to know how to live your life without hatred? Nefret olmadan hayatınızı nasıl yaşayabileceğinizi bilmek ister misiniz? Would you like to know who you are without hatred? Nefret olmadan kim olduğunuzu bilmek ister misiniz? Would you like to know how to live your life without resentment? Kızgınlık, içerleme olmadan hayatınızı nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz? Would you like to know who you are without resentment? Kızgınlık, içerleme olmadan kim olduğunuzu bilmek ister misiniz? If your answer is yes to any of those questions, then I Cevap would olarak like evet to do the diyorsanız following download. neler yapılacak? Sorry. So I will download for you that I know how to live my life without prejudice. Hayatımı önyargı olmadan yaşamayı biliyorum. Evetse ben size bu yüklemeleri yapacağım şimdi. Yes for me please. Ben de yükledim. Okay, I will download for you without prejudice. Önyargı olmadan kim olduğunuzu bilmek ister misiniz? I would also like to download for you I know how to live my life without hatred. Hayatımı nefret olmadan yaşamanın nasıl birisi olduğunu biliyorum. Yes. I would like to download for you I know who I am without hatred. Nefret olmadan kim olduğumu biliyorum. Evet. I would like to download for you I know how to live my life without resentment. Kızgınlık, içerleme olmadan hayatımı nasıl yaşayacağımı biliyorum. Yes. Download for you that I know who I am without resentment. Kızgınlık, içerleme olmadan kim olduğumu biliyorum. Yes. Great. That felt good. Çok güzel dedi. I have felt very spontaneous instant healing now. Ben de dedim ki çok anlık olarak bir şifalanma hissettim bedenimde dedim.
Umarım siz de Very good. izlersiniz. This brings us to a close for our webinar for this evening. Şimdi bu akşamki webinarımızı, web seminerimizi tamamlıyorduk. Again, I would like to invite you to join us on the 26th of March in Istanbul in Turkey. İstanbul, Türkiye'de 26 Mart 2016'da bize katılmanızı ümit ediyorum. Burçak, if you can give them your email address again. Tamam. Şimdi benim tekrar e-mail adresimi vermemi istiyor. Ben söylüyorum. Burçak ama Burcak diye yazılıyor. Alkanlı soyadım. O da Alkanli diye yazılıyor. Ve arada hiçbir nokta falan yok. @gmail.com yani. And if you would like to join us, please have a chat with Burçak via email and she will give you all the details. Size detayları vereceği e-mail ile bir iletişime geçin. Başlangıç yapmayı düşünüyorsanız. And then we can see you on the World Relations Seminars, which will take place from the to the 30th. Ve böylece size Dünya İlişkileri Seminerinde bir yer ayıralım. 26 Mart'ta başlayıp it was finishing 31st. So Is it? 26, 27, 28, 29, 30. 13. 26, yeah. 27, 28, 29, 30'unda bitiyor. 5 gün olduğu için. Okay. Great. Very much for your time. Harika. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum size. And I hope to meet you and see you in Istanbul. Sizinle umarım buluşuruz ve tanışırız İstanbul'da. My name is Craig. I am a theta healer and I send you sent? loads and loads of unconditional love. Oh, thank you. Benim ismim Craig. Ben bir Theta Healer'ım. Size bolca koşulsuz sevgi gönderiyorum şu anda.